Örgü atölyesinden merhaba. Öncelikle yeleğimde kullandığım ip ve şiş hakkında bilgi vereceğim. Sonra şiş numaralarına ve beden ölçülerine göre ilmek sayılarını anlatacağım. Kullandığım ip Maxi iplerden. Bakın böyle herhangi bir markanın Maxi ipini kullanabilirsiniz. 7 numarayla ördüm ancak dokusu biraz sert oldu. 8 numarayla örülebilir. Ama 8 numarayla ördüğümde de örgü bu kadar düzgün gitmiyor. O yüzden çok hoşlanmadığım için 7 numarayı tercih ettim. Şimdi beden ölçülerine göre kaç ilmekle başlamanız lazım arka tarafa onu anlatacağım size. Eğer small bedenseniz arkaya 60 ilmekle başlıyorsunuz ama benim verdiğim ip ve şiş ölçülerinde. Eğer orta kalınlıkta yani midi bir ip kullanıyorsanız ve 5 ya da 6 numara bir şiş kullanıyorsanız arka yüze 82 ilmekle başlıyorsunuz small bedende. 80-82 ilmekle başlıyorsunuz. Medium bedende buradaki arka taraftaki ilmek sayısı 66 oluyor. Eğer daha ince ip kullanıyorsanız 88 ilmek atabilirsiniz. Ve 6 numarayı 5 ya da 6 numara şiş kullanıyorsanız 86-88 olabilir. Large beden içinse bu rakam arka yüzde 76 ya da 74. Daha küçük bir ip kullanıyorsanız, ince bir ip, 5-6 numara şiş kullanıyorsanız da 94 ilmekle başlıyorsunuz. X-large için böyle bir ip kullanıyorsanız 82 ilmek, daha küçük bir şiş ve daha ince bir ip kullanıyorsanız da 102-104 tane ilmekle arka yüzü başlamış oluyorsunuz. Tabii bunlar çok ortalama rakamlar. Yani orta kalınlıkta ip dediğimde çeşit çeşit orta kalınlıkta ip var. Yani bakacaksınız, biraz öreceksiniz. Eğer olmadıysa biraz deneme yanılma yoluyla 1-2 sıradan sonra sökebilirsiniz. Bir 3-4 sıra örmeyi göze alacaksınız ki doğru rakamı tutturabilirsiniz. Şimdi arka yüzde böyle bir haroşa örgü ördükten sonra düz gittik. Toplam buradan buraya ölçümüz kol altına geldi. Kol çıkaracağız şimdi. Bunu dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığım ölçümü söyleyeyim. Ben 30 santime yakın ördüm. Şuradan şuraya ölçü 30 santim. Düz taraftayım bakın. Buradan 1, 2, 3 tane. Orta kalınlıkta bir iple örüyorsanız, benimki gibi kalın değil de orta kalınlıkta bir iple örüyorsanız 5 ya da 6 tane ilmek kesin buradan. 5 ya da 6 tane ilmek keseceksiniz. Orta ya da ince iple örüyorsanız. Ben kalın bir iple ördüğüm için 3 tane kesmem şu anda bu sıra için yeterli olacak. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sırayı böyle düz örerek bitiriyorum. Bakın burada 3 kestim. Düz örgüyü yaptım. Şimdi arkaya dönüyorum. Arkada da ters örgü kısmında da 3 tane yine keseceğim. 2, 3. 5 kestiyseniz 5, 6 kestiyseniz yine 6 keserek arka sırayı tamamlıyorsunuz. Sonra şerit örmeye başlayacağız kol kenarına ve tekrar eksiltmelerimize devam edeceğiz. Her iki tarafta da 3'er ilmek kesmiş oldum. Bakın burada da burada da. Kenarlara şerit örerek kesme işlemine devam edeceğim. Nasıl yapacağım bunu? İpim kalın olduğu için ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Sonrasında 1, 2, 3. Yani toplamda 4 ilmek. Bakın 1, 2, 3, 4. Eğer orta ya da ince kalınlıkta bir iple örüyorsanız bunu 4 değil 6 ya da 7 yapabilirsiniz. Yani bu şeritin ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o kadar. Sonra ipi geriye atıyorum. Düz örmeye başlayacağız ama öncesinde bir tane eksiltme yapacağım. Bakın bu şekilde. Bir tane eksiltme yaptım. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıranın sonuna geldiğimde başta şu 1, 2, 3, 4 ilmeği ters örgü yapmıştım. Yani haroşa örgü. Neden? Bir şerit görüntüsü oluşsun diye. Sıra sonunda da 1, 2, 3, 4 tane haroşa öreceğim. Bunu şöyle bir kenara ayırıyorum. Burada kalan 2 ilmek ise benim eksiltme yapacağım 2 ilmek.
Mesela burada 4 tane ters örgü değil de 6 ya da 7 tane ters örgü yapıyorsanız onları da şöyle elinizle ayırın 6-7 tane. O 6-7 tanenin önündeki bu 2 ilmeği kesiyorsunuz. İpi öne alıyoruz ve kalanları diğer tarafta kaç tane ilmek bıraktıysak şerit örmek için o kadar ilmeği örüyoruz. Bakın dörtlü bir şerit yaptım. Şimdi bu eksiltme sıralarında arkaları ilk ilmekleri hep örmeden alıyoruz. Arkada hiçbir eksiltme yok. Komple böyle ters örgü yaparak arkayı bitiriyorum. Arka sırayı hiçbir eksiltme yapmadan geçtim. Şimdi öndeyim. Önde artık biliyorsunuz ilk 4 taneyi yandaki şerit olarak belirlemiştik ve ters örgü yapıyorduk. 2, 3, 4 taneyi yaptıktan sonra hemen ipi arkaya atıp ilk eksiltmemi yapıyorum. Eksilttim. Bir tane eksiltiyorum her bir sırada ve sadece ön yüzde. Arka yüzlerde eksiltme yok. Arka yüzleri direkt ters örgü yapıyoruz. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka sırayı hiçbir eksiltme yapmadan geçtim. Şimdi öndeyim. Önde artık biliyorsunuz ilk 4 taneyi yandaki şerit olarak belirlemiştik ve ters örgü yapıyorduk. 2, 3, 4 taneyi yaptıktan sonra hemen ipi arkaya atıp ilk eksiltmemi yapıyorum. Eksilttim. Bir tane eksiltiyorum her bir sırada ve sadece ön yüzde. Arka yüzlerde eksiltme yok. Arka yüzleri direkt ters örgü yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Yine aynı metodu uyguluyorum. 1, 2, 3, 4 tanesi şerit olarak öreceğim haraşo örgü. Öndeki 2 taneyi kesiyorum. Eğer kalın bir ipse dediğim ince bir ipse 6 taneyi ayırıyorsunuz. Orta kalınlıkta bir ipse. İpi öne aldım ve son 4'ü, baştaki ilk 4'ü ve sondaki son 4'ü yine ters örgü olarak örüyorum. Bakın burada içeriye doğru bir şekillenme var. Arkayı döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden alıp komple ters örgü olarak örüyorum. Arka tarafta hiçbir eksiltme yok. Üçüncü eksiltme sıram. Birincisi buydu, ikincisi bu. Üçüncüde de yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4 ters örgü yaptım. İpi geriye atarak burada da karşıma çıkan ilk 2 ilmeği birlikte örüp eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu eksiltmeler ne kadar sürecek? Şöyle bakın eğimli hale geliyor. Ben bir sıra daha bu eksiltmeyi devam ettireceğim. Yani hem sonda hem başta birer eksiltme yapacağım. Toplam 4 kez birer tane kesmiş olacağım. En başta da zaten 3 tane kesmiştim. Niye böyle? İpim kalın olduğu için. Ha gözünüze az gözüküyorsa mesela large ya da x large bedenseniz ve ipiniz benimki gibi kalınsa bunu 5 sıra tekrar edin. Yani 5 kez burada kesmiş olun. Ben 4 kez keseceğim. 6 kez bile kesebilirsiniz. Yani kol altını biraz daha derin açmanız gerekir beden ölçünüz büyükse. Eğer ipiniz orta kalınlıktaysa yani şu kullandığım ipten inceyse, bu ipten inceyse o zaman dediğim gibi şurada 5 tane kestikten sonra burada 4 sıra değil de 7 sıra kadar birer birer her sıra kesmeniz gerekir. Bedeniniz büyükse en az 8 sıra kesmeniz gerekir. 6 tane kaldı yine. Şu 2 taneyi keseceğim ve sonrasında bu 1, 2, 3, 4 taneyi ters örgü olarak öreceğim. Eksiltmemi devam ettiriyorum. Bu 3. eksiltme sıram, baştaki o 3 eksiltmeyi saymazsak. Arka sıramızı yine hiç eksiltme yapmadan normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra daha eksilttikten sonra, şimdi bir sıra daha eksilteceğim ama aynı şeyi izlettirmek istemiyorum. Şimdi artık eksiltmeleri bırakıyorum. İstediğim oranda eğim elde ettikten sonra artık omuza gelip kesme işlemini yapana kadar, yani enseye gelene kadar 4 tane
Haroşa örgümden sonra düz örgümü örüyorum. Bakın hiç eksiltme yok artık. Eksiltmeler bitti. Sıra sonunda da yine 4 tane ters örgümü yaparak yandaki şeritleri oluşturuyorum. Arka sıraları hep ters örerek gideceğim. Ön sırada da 4 tersle başlayıp arayı düz örüp sonu da 4 tersle bitireceğim ve yeleğimin arka tarafı bitmiş olacak. Yani bu omuz ense kısmına gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, arka yüzü bu şekilde böyle bitirdim. Buradan buraya kaç santim ördüm? 24-25 santim kadar. Kolu biraz bol bırakmak istedim. Neden? Çünkü yeleklerde ve hırkalarda kol uzunluğu ne kadar fazla olursa kolunuzun hareket kabiliyeti de o kadar fazla oluyor. Daha rahat hareket edebiliyorsunuz içinde. Ama üzerinizde ölçerek gidin. Kol altınızdan 2-3 parmak aşağıda kalması gerekiyor. Bakın koltuk altınızdan 2-3 parmak aşağıda kalması lazım ki kolunuz rahat etsin. Evet, şimdi ön kanatlara başladım. Ön yüze başladım. Sağ tarafı ayrı bir metotla öreceğiz. Sol tarafı ayrı bir metotla öreceğiz. Düz örgü yapacağımız için sağ tarafın kolu ve yakası farklı yerlere denk gelecek. O yüzden her iki kanadı da anlatacağım. Ön kanatlara başlarken ilmek sayımız ne olmalı? Ön kanatlara başlarken ilmek sayımız arkaya attığımız ilmek sayısının yarısı kadar olur genelde. Ama bu modelde yarısından biraz daha fazla, 3-4 ilmek daha fazla atacağız. Çünkü yakada derin bir oyuntu yapacağız. O yüzden burada mesela arkada 60 ilmekle başladıysak önlere 34 ilmekle başlıyorum. Öyle düşünün. 6 sıra yani 6 diş, toplam 12 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa örgümü yaptıktan sonra modele başlıyorum. Modele başlarken şimdi yaka tarafı burası olacağı için buradan çıkarken buraya bir haroşa şerit koymak istiyorum ki düz örgü olduğundan dolayı kıvrılma yapmasın. Yani kol altına gelip kesme işlemine başlayana kadar şöyle bir metot izleyeceğiz. İlkini örmeden alacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşa örgü yapacağım. İpim kalın olduğu için bu metodu izliyorum. 7 tane haroşa örgü yapıyorum. İpiniz orta kalınlıktaysa bunu 10 yapabilirsiniz. Biraz ince ise 12 yapabilirsiniz. Geriye attım ve geri kalanını düz örüyorum. Şimdi kol altına gelene kadar bu metodu izleyeceğiz ön yüzde. Önce 7 tane ters örgü, sonra geri kalanını düz örgü yapacağız. Ön yüzü bu şekilde ördüm. Arka yüze döndüğümde komple baştan sona bir ters örgü yapıyorum. Şimdi ön yüze geldiğimizde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar yine toplamda 7 ilmek ters örgü olacak şekilde girişimizi yapıyoruz. Sonrası düz örgü. Model boyunca böyle kol altına gelene kadar ön tarafı bu metotla, arka tarafı da komple ters örerek gideceğim. Şimdi 30 santim kadar oldu. Kol açmaya geleceğim. Şuradan kolumu açmaya başlayacağım. Burada normal bir şekilde örgümü şuraya kadar devam ettiriyorum. Evet, buraya kadar ördüm. Bu arada yaklaşık 350 gram kadar ip gideceğini düşünüyorum bu yeleği bitirene kadar. Yani 4 yumak almanız yeterli. 38 beden için. Medium'da biraz daha geçebilir bu rakam. Burada kol açmaya başlıyorum. Ne yapacağım? Tersteyim şu anda bakın. 1, 2. Biraz gevşek örün şu eksiltme kısımlarını. 3 tane. Large ya da X large'sanız 5 ya da 6 taneydi bu kalınlıkta bir iple. Hatırlarsanız arka kısmı anlatırken size söylemiştim. Normal yine ters örgümü devam ettiriyorum ve döneceğim. Ön yüzü bu şekilde ördüm. Bakın 6 tane ilmek kaldı. Kol şeridimiz 4 haroşadan, 4 ters örgüden oluşuyordu. Siz 5 ya da 6 tane yapabilirsiniz ipiniz ince ise demiştim. 1, 2, 3, 4 taneyi ters örgü için ayırdım.
Kaç tane yan şerit için ayırmanız gerekiyorsa onu siz belirliyorsunuz. Yani burayı 5 yaptıysanız, 6 yaptıysanız. Önden eksiltme yapıyorum. 2 taneyi beraber örüyorum. Bakın 2 taneyi beraber örüp burada bir eksiltme oluşturup ipi öne alıp buraya artık o ters örgü yani haraşo şeridini 4 tane ters örgüyle oluşturmaya başlıyorum. Model boyunca değişmeyen tek bir şey var ki o da arka sıraları bu şekilde hiç eksiltme yapmadan ters örgü olarak örmem. Ters örgü olarak arka sırayı komple örüyorum. Arka sırayı ördüm, ön yüze döndüm, 7 ters örgümü yapıp düz örgümü yaptım ve yine kenarda sol tarafta eksiltmelerime başlayacağım. 4 taneyi her zaman ters örgü olarak yan şerit için ayırıyorum. Öndeki 2 taneyi yani son 6 ilmek kaldığında öndeki 2 taneyi alıyorum. İpi öne alıyorum ve burayı gördüğünüz gibi hep ters örgü olarak yan şeridi oluşturmak adına örüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp komple ters örgü yapıyorum. Bunu toplamda bu eksiltme metodunu 4 kez tekrarladıktan sonra artık kol eksiltmesi işlemini bitireceğim. Toplam 4 kez tekrar edeceğim. Evet, 4 defa burada 4 kez eksiltme işlemi yaptıktan sonra artık eksiltme işlemi yapmıyorsunuz. Normal düz şekilde örüyorsunuz, hiç eksiltme yok. Son 4'ü hep ters örgü olarak gideceksiniz. Bundan sonraki sıralarda hiç eksiltme yok. Beden ölçünüz büyükse 4'ten de fazla yapmanız gerekiyor eksiltmeyi. Ve arkaları hep ters şekilde öreceksiniz. Bundan sonra eksiltme yok. Sadece bitişlerde son 4 ilmeği ters öreceksiniz, o kadar. Başlangıçta ilk 7 ilmeği, bitişte de son 4 ilmeği ters, aradakileri düz örerek ön yüzleri tamamlayıp arka yüzde de sadece ters örgü yaparak ilerleyeceksiniz. Evet, bakın bu şekilde yanda kol altında da bir şerit ördük. Buradan 3 tane kestik. Böyle 4 tane haroşa örerek 4 defa şurada eksiltme yaparak sadece ön yüzlerde yukarıya doğru ördük. Şimdi yakayı açacağız. Yakayı nerede açmaya başlıyoruz? Yakayı kol altından böyle arkada örmüş olduğumuz parçayı arkaya koyarak şöyle bir ölçüm yapıyorsunuz. Buradan ölçüyorsunuz. Yaklaşık 3 parmak kadar kala buradan yakayı açacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Neden 7? Çünkü burada ördüğüm şu haraşo şerit 7 taneydi. 7 tane ilmek vardı. Bu kaç tane ördüyseniz burayı, 10 tane ördüyseniz 10 tane, 12 tane ördüyseniz 12 tane. Bu şerit ebadında bir eksiltme yapıyorsunuz. Ve sonrasında yine aynı mantıkla örmeye devam ediyorsunuz bu sırayı. Sonda da yine burayı da haraşo örerek, burayı düz, burayı haraşo örerek bitiriyorsunuz. Ve arkayı komple haraşo örüp tekrar buraya döneceğiz ve tekrar bir eksiltme yapacağız. Şimdi tekrar ön yüze döndüğümüzde burada bir eksiltme daha yapıyoruz. Bir eksiltme daha yaptık ve ilerliyoruz. Bir tane daha keseceğim burada. Bir oyuntu daha yapacağım. Bir sonra ön yüze döndüğümde. Şimdi böyle öreceğim. Arkayı haraşo ördükten sonra öne döndüğümde bir kez daha kesme yapacağım. Ve ondan sonra hiç kesme yapmadan, kesim işlemi olmadan yakayı tamamlayacağım yukarıya doğru. Evet, bitirdim. Bakın şöyle bir oyuntu yaptık. 7 tane kestik. Sonra bir tane ve bir tane sadece ön yüzlerde. Bakın buradan buraya 3-4 parmak gibi, 3 parmak gibi düşünün. Bir uzunlukta ördük. Bakın böyle. Şimdi bizim yeleğimizin sağ tarafı bitti.
Sol tarafa başlayacağız. Sol tarafa nasıl başlayacağız? Buraya kaç ilmek attıysak başlarken oraya da aynı sayıda ilmek atıyoruz. Başta da söylediğim gibi ön yüzleri arka yüzden biraz daha fazla öreceğiz. Yani yarısından 2 ya da 3 ilmek daha fazla örerek başlıyoruz. Evet, şimdi yeleğimizin sol tarafına başlıyoruz. Yine 6 diş en başlangıç için 6 diş haroşa örgü ördük. Bu sefer düz örgü örerek başlayacağız. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Düz öreceğim. Sadece ön yüzü anlatacağım. Arka yüzleri hep ters örüyoruz bildiğiniz gibi. Düz örgüyü ördüm. Sonda kaç tane diğer kanatta kaç tane haroşa şerit yaptıysanız o kadarlık ilmek bırakıyorsunuz. 7 tane yaptıysanız yine burada bu sefer ön yüzdeki örgümüzün sonunda şeridi örüyoruz. Yani sonunda 7 tane haroşa öreceğim. Şerit bu tarafa düşmüş olacak. Arka yüzlere döndüğümüzde de tüm model boyunca yine ters örgü yapacağız. Ön tarafta önce düzle başlıyoruz. Son kısımda şeridi örüyoruz. Arkayı da hep ters örüyoruz. Evet, başladık. Şöyle sonda tuttuk şeridi. Şimdi buradan kol kesimini yapacağımız sıraya geldik. Diğer parçayla aynı bölgede, aynı uzunlukta kol kesimini yapıyoruz. Ne yapmıştık hatırlarsanız? İlk başta her zaman 1, 2, 3 tane kestim. Şimdi normal sıramı devam ettiriyorum. Sonda da 7 tane yine ters örgümü yapacağım. Düz örüp burayı da ters örgü yapacağım. Evet, bakın şimdi daha iyi anlamanız için şeritler burada. Buradan kolu kesiyoruz. Kol kesimini bu sefer şöyle yapacağız. Buradan örmeyeceğiz ama şimdilik ördüm. 2, 3 ve 4 tane ters örgüyü yaptıktan sonra ipi arkaya alıp ikisini birlikte örerek bir eğim yaratıyorum burada. Böyle bir eğim oluşuyor. Sıra sonunda yine 7 tane ters örgü. Detaylı anlatmaya gerek yok. Bakın burada diğer parçada ne yaptıysak onu yapacağız. Sadece yön değiştirdik. Farklı yönlerde sağ ve sol fark ettiği için. Burada ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4 sıra eksiltme yapmıştık. Burada da bundan sonra 4 tane haroşa örüp ön yüzlerde bir tane eksiltmemizi yaptık. Döndükten sonra 3 defa daha burada eksiltme yapıp bir eğim oluşturuyoruz. Bakın şimdi sağ ve sol taraf karşılıklı böyle bu şekilde. Artık yaka kesme zamanımız geldi. Şöyle arkaya döndüğümde yani şu haroşa tarafından keseceğim. Burada şeridi kaç ilmek yaptıysanız o kadar sayıda kesme işlemi yapıyorsunuz. 7 ilmeklik bir şeridim var ve buradan 7 ilmeği kestikten sonra burayı komple ters olarak öreceğim. Sonra döneceğim. Buradan yine 4 tane tersi yani kol kenarındaki şeridi ve düz örgüyü yapacağım. Evet, bakın şimdi burayı kestim. Arkadan ördüm. Sonra döndüm. Burayı ördüm. Ve şimdi döndükten sonra burayı bir tane kesiyorum. Hatırlarsanız diğer tarafta da 7 tane ilmeği kestikten sonraki sırada bir tane kesme işlemi yapmıştım. Burayı böyle komple ters örüyorum. Ön yüze döndüm. 4 tane ters örgümü yaptım. Yani kol tarafındaki 4 tane ters örgümü yaptım. Düz olarak devam ediyorum yine. Sonra dönüyorum arkaya. Bir tane daha kesiyorum yine. Arka yüzdeyim bakın. Bundan sonra artık hiç kesme işlemi yok. Dediğim gibi buradan itibaren yine böyle 3-4 parmak kadar öreceğim. Tıpkı burada yaptığım gibi. Burada ne yaptıysam bu uzunluğa gelince komple keseceğim ve omuza dikeceğim. Evet, omuzları diktim. 2 omuzu diktim ama yanları dikmedim henüz. En son bitirdiğimde dikeceğim.
Şimdi yakadan ilmek çıkaracağız. Ben misinalı bir şiş kullanacağım ama illa misinalı bir şiş kullanmak zorunda değilsiniz. Normal bir şiş de kullanabilirsiniz. Çok fazla ilmek olmayacak çünkü. Şöyle yapacağız. Bakın şimdi yaka burası. Tersini çeviriyorum. Şuradan itibaren burada tersten alıyorum ilmekleri. Burada 7 tane haroşomuz vardı hatırlarsanız. 4, 5, 6, 7. 7 diş böyle bu şekilde alıyoruz. Aradan bir tane alıyoruz. Burada sayıyoruz. Bakalım şimdi şuradan itibaren alacağız. Şimdi bu kıvrılacağı için dışa doğru şuradan almak görüntü açısından daha düzgün. Her ilmeğin üzerinden olacak şekilde birer tane böyle alarak ilerliyorsunuz. İlerliyorum. Buradan ipi içinden geçireceğim. Biraz zor olacak. Tığ yardımıyla yapabilirsiniz bunu. Şöyle. Sonra bu ipi içeri alırsınız. Bu ilk sırayı hiç artırma yapmadan normal bir şekilde böyle haroşa örüyorum. Bütün ilmekleri, çıkardığım tüm ilmekleri böyle dönerek haroşa örüyorum. Sonra bir artırma yapacağız. Şimdi bakın böyle çıkarmış ve ilk sıramızı bitirmiş olduk. Yakayı çıkarmış ve ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şöyle yapacağım. Şuranın biraz daha böyle gösterişli durması için ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi haroşa, üçüncüyü haroşa örüyorum. Şurada dördüncüyü bakın bir ilmek alttan şunun bir altındaki ilmeği alarak bir ilmeği alarak orayı örüp bir artırma yapıyorum. 1 2 3 şöyle bir tane alttan aldım. Ya bunu yapmaya da bilirsiniz. Hani kafanızı çok karıştırmasın. Ama ben biraz daha böyle geniş olmasını istediğim için yakayı 1 2 3 yani 5 tane de bir, 4 tane de bir yapabilirsiniz. Böyle 3 tane de bir tane artırarak sadece bu sırada. Diğer sıralarda asla arttırma yapmıyorsunuz. Diğer sıralarda arttırma yok. Artırmaları da yaptıktan sonra bu sırada ve bundan sonraki tüm sıralarda yakanın hangi boyutta olmasını istiyorsanız o boyuta gelinceye kadar hiç artırma yapmadan normal şekilde baştan sona gidişlerde ve dönüşlerde ters örgü yapıyorsunuz. Evet, ben 14-15 santim kadar buradan buraya ördüm. Şimdi kesim işlemini yapacağım. Yanları dikeceğim ve yeleğim giyilmeye hazır hale gelecek. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.